Birinci sırayı diktim arkadaşlar. Şimdi ikinci sırayı dikiyorum. Şöyle. Her bölümü dikişte size göstereceğim. Yani uzun uzun anlatmayacağım. Sadece göstereceğim. Bu şekilde böyle dikereceğim bu sırayı. Sonra döndürüp bu taraftan arkadan da dikeceğim. Gördüğünüz gibi ikinci sırayı diktim. İçeriden ve dışarıdan. Şimdi üçüncü sırayı dikiyorum. Üçüncü sırada ipim burada ve şuradan başlıyoruz tutturmaya. Üçüncü sırayı da arkadaşlar aynen diğer bölümleri, diğer sıraları diktiğim gibi hem içeriden hem tersinden hem yüzünden olmak üzere iki taraflı olarak dikeceğiz. Evet, şu anda ben üçüncü sırayı dikiyorum. Dikerken yalnız unutmayın, şu araları mutlaka kapatın. Evet. Burayı da aynı şekilde büyük bir dikkatle dikmemiz gerekiyor. Kağıtları yırtmadan. Evet. Böyle. Burayı böyle şu vaziyette böyle çepeçevre dikeceğiz. Şimdi dördüncü sıraya geldi dikmeye. Önce şu ikisinin arasını kapatmadan önce şunu şuraya bir tutturayım. Ondan sonra o arayı kapatırım. Aynı şekilde arkadaşlar değişen hiçbir şey olmuyor. Sadece zikzak olarak dikip gideceğiz. Dördüncü sırayı da. Şu vaziyette dikiyoruz. Şuradan ben bir daha çıkayım. Evet. Tamam. Böyle gidiyoruz arkadaşlar. Şuradan giriyorum. Buradan bu şekilde zikzak olarak böyle dikip gideceğiz. İçeriden ve dışarıdan. Yani önden ve arkadan. Böyle. Arkadaşlar dördüncü sırayı yaptım. Şimdi son sıra yani beşinci sırayı dikiyorum. Şuradan şöyle geçiriyorum bu tarafa. Evet. Ağız kısmını arkadaşlar biraz sıkı yapalım. Bu şekilde. Şöyle. Böyle. Bu son sıra. Arkadaşlar mesela bunun siz daha geniş olmasını isterseniz şu enini çoğaltırsınız. Daha büyük olmasını isterseniz boy olarak bu kısımlarını uzatırsınız. Yani benim normal standart olarak yaptığım şey bu. Bak bu şekilde.
Böyle arkadaşlar, şöyle her tarafı dikeceğim. Sonra döndüreceğim ve burada iç kısımlardan dikeceğim. Ve 5. sıranın dikimi de tamamlanmış olacak. Sadece şu sap kısımları kaldı. Bir de körükleri birleştireceğim. Körükleri birleştirmeden önce arkadaşlar şu sap kısmını yerleştirmek istiyorum. Sap kısmını bu şekilde yerleştiriyoruz. Şöyle. Bunu diktikten sonra arkadaşlar bunu da bu şekilde dikeceğim. Dikmeye başlıyorum. Şu kalsın. İpim burada zaten. Bu şekilde dikiyoruz. Sonra arkadaşlar şeyi dikeceğiz. Körüğümüzü dikeceğiz ve çantamız bitecek. Arzu ederseniz ağız kısmına fermuar dikersiniz. Ama ben fermuar dikmeyeceğim. Sadece zaten bu çantayı şöyle sapından tutarak taşıdığımız için çantamızın ağzının açılması gibi bir ihtimal yok. Şu ara açık mesela. Şu arayı dikeceğiz. Şurayı diktik. Şurayı dikeceğiz. Arkadaşlar bu çanta 3 video oldu. Oluyor daha doğrusu. Çünkü ne yaparsam yapayım şey yapamadım. Yani 2 videoya yani çok atlamam lazım. Çünkü yeni insanlar keşfediyor. Gelen mesajlara özellikle Pinterest'ten mesaj atıyorlar. Şu şöyle mi bu böyle mi diye. Onun için yani her çanta veya kutu yapışta mutlaka birer tane de olsa arkadaşlar küçük birer örnek gösteriyorum. Onun için de videolarım maalesef uzuyor. Şuraya tutturuyoruz. Şuraya. Evet arkadaşlar şöyle geldim. Bunu buraya. Evet. Şimdi bunu da buradan. Şu 6. sırayı yaptım. Şimdi 7. sıra yani şunu birleştirmeye geldi. Şöyle. Evet. Evet. Çantanın sapını diktim. Gördüğünüz gibi bitti çantanın sapı. Şimdi artık yan körüklerini dikeceğim. Yan körükleri şu arkadaşlar. Şuradan itibaren şu vaziyette şöyle döndürerek böyle şöyle arkadaşlar bu yan tarafa dikeceğim onu körüğünü. Şuradan itibaren başlıyorum tutturmaya. Evet. Bu yan tarafa arkadaşlar körükleri tutturuyorum. Evet. Evet arkadaşlar bu şekilde bütün körüğü çepeçevre
buraya dikeceğiz. Diğer körüyü de arkadaşlar şu tarafa dikeceğiz. Zaten 2 tane körüğümüz vardı biliyorsunuz. Diğer körüyü de buraya dikeceğiz. Böyle. Buraya dikeceğiz ve çantamız bitecek. Evet. Bu şekilde arkadaşlar böyle dikip gideceğim. Evet arkadaşlar, kendinden saplı olan çantam burada sona erdi. Yapımını bitirdim. Maalesef bu çantada arkadaşlar 3 video oldu. Kısaltmaya çalışıyorum ama arkadaşlar çok atlamam gerekiyor. Hani içime sinmiyor. Birazcık uzun olsa da artık yani tam anlamıyla size yararlı olmayı istiyorum. Bu çantanın içi hayli geniş, kullanışlı bir çanta oldu. Arkadaşlar videom burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.